Kerem Aktürkoğlu. Pes etmeyen yıldızın hikayesi. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici oyunculardan birini konuşacağız. Kerem Aktürkoğlu. Kimilerine göre Türk futbolunun en çalışkan isimlerinden biri, kimilerine göre son yılların en büyük çıkış hikayelerinden biri. Kimilerine göre ise milli takımın vazgeçilmez oyuncularından biri. Ama hemen herkesin üzerinde birleştiği bir nokta var. Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesi sıradan bir futbol hikayesi değil. Çünkü o altyapıdan çıkıp doğrudan yıldız olan oyunculardan biri değildi. Büyük kulüplerin milyonlar harcayarak yetiştirdiği bir futbolcu da değildi. Aksine uzun yıllar boyunca alt liglerde mücadele eden, zaman zaman göz ardı edilen ancak hiçbir zaman vazgeçmeyen bir futbolcuydu. Belki de onu özel yapan şey tam olarak buydu. Bugün milyonlarca insanı tanıdığı Kerem'in hikayesi aslında çok daha mütevazi şartlarda başladı. Kerem Aktürkoğlu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Futbola küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Topla ilişkisi erken yaşlarda dikkat çekiyordu. Hızlıydı, çevikti, rakip eksiltebiliyordu. Ancak profesyonel futbol yolculuğu düşündüğü kadar kolay olmadı. Birçok genç oyuncu gibi o da büyük hayaller kuruyordu. Fakat hayaller ile gerçekler arasında uzun bir yol vardı. Gençlik yıllarında çeşitli altyapılarda forma giydi. Yetenekliydi ancak sürekli ön plana çıkan isimlerden biri değildi. Bu nedenle kariyerinin ilk dönemleri oldukça zorlu geçti. Türk futbolunda birçok genç oyuncu büyük kulüplerin altyapısında yetişir. Kerem ise daha farklı bir yol izledi. Alt liglerde mücadele etti. Amatör seviyeye yakın şartlarda oynadı. Kendisini gösterebilmek için sürekli çalıştı. Bu süreçte birçok futbolcu profesyonel hayallerinden vazgeçerken Kerem vazgeçmedi. Tam tersine daha fazla çalıştı. Daha fazla mücadele etti, daha fazla gelişmeye odaklandı. Onun kariyerinde dönüm noktalarından biri 24 Erzincanspor dönemiydi. Burada gösterdiği performans futbol çevrelerinin dikkatini çekmeye başladı. Hızı, top sürme becerisi, savunma arkasına yaptığı koşular ve en önemlisi özgüveni. Artık insanlar bu oyuncudan bahsetmeye başlamıştı. Sonrasında gelen transfer ise hayatını değiştirecekti. Türk futbolunun en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray onun için kapılarını açtı. Birçok kişi bu transferi riskli buluyordu. Çünkü alt liglerde gelen bir oyuncunun böyle büyük bir kulüpte başarılı olması kolay değildi. Beklentiler yüksekti. Baskı yüksekti. Rekabet son derece sertti. Fakat Kerem kısa sürede herkesi şaşırtmayı başardı. Galatasaray formasıyla sahaya çıktığında cesur oynuyordu. Top istemekten korkmuyordu. Risk alıyordu, rakip üzerine gidiyordu. Hata yaptığında bile tekrar deniyordu. Bu özellikleri taraftarların dikkatini çekti. Zamanla tribünlerin sevgilisi haline geldi. Öncelikle açık alan bulduğu maçlarda etkili performanslar sergiliyordu. Savunmaları zor durumda bırakıyordu. Gol atıyor, asist yapıyor, takım arkadaşlarına alan açıyordu. Kısa süre içerisinde takımın önemli parçalarından biri oldu. Futbolda bazen teknik özelliklerden daha önemli bir şey vardır. Karakter. Kerem'in yükselişinde karakterinin büyük payı vardı. Çünkü eleştiriler karşısında kolay kolay dağılmıyordu. Kötü maçlar oynadığında yeniden ayağa kalkabiliyordu. Bu da onu farklı kılan özelliklerden biriydi. Galatasaray yıllarında şampiyonluklar yaşadı. Büyük maçlara çıktı. Avrupa sahnesinde mücadele etti. Binlerce taraftarın önünde oynadı. Bu süreçte hem tecrübe kazandı hem de gelişimini sürdürdü. Daha sonra kariyerinde yeni bir sayfa açıldı. Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica ona talip oldu. Bu transfer sadece Kerem için değil Türk futbolu için de önemliydi. Çünkü Avrupa'nın önemli kulüplerinden birine gitmek her futbolcuya nasip olmuyordu. Kerem yeni bir ülkeye, yeni bir kültüre, yeni bir futbol anlayışına adım attı. Başlangıçta uyum sürecinin zaman alacağını düşünenler vardı. Ancak Kerem kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Goller attı, asistler yaptı, takımına katkı verdi. Şampiyonlar Ligi sahnesinde dikkat çekici performanslar sergiledi.
Avrupa futbol kamuoyu onun adını daha sık duymaya başladı. Bu süreçte milli takım kariyeri de hız kazandı. Türkiye milli takımının değişmez isimlerinden biri haline geldi. Kanatlarda oynayabiliyordu. Hücumun merkezine yaklaşabiliyordu. Farklı sistemlerde görev alabiliyordu. Bu esnek yapısı teknik ekiplerin işini kolaylaştırıyordu. Özellikle son yıllarda milli takımın yükselişinde önemli katkılar sağladı. Attığı kritik goller, hazırladığı pozisyonlar, sahadaki enerjisi, takım arkadaşlarına verdiği destek onu taraftarların gözünde daha değerli hale getirdi. Kerem'in oyun tarzına biraz daha yakından bakalım. Onun en güçlü yönlerinden biri hızıdır. Savunma arkasına yaptığı koşular son derece etkili olabilir. Bir diğer önemli özelliği ise birebir de adam geçebilmesidir. Topu ayağına aldığında rakip savunmaların dengesini bozabilir. Ayrıca sadece skor üreten bir oyuncu değildir. Takım oyununa da önemli katkılar sağlar. Pres yapar, koşar, mücadele eder. Bu nedenle teknik direktörlerin sevdiği futbolcu tiplerinden biridir. Modern futbolda oyuncuların yalnızca hücum yapması yeterli değildir. Savunmaya da yardım etmeleri gerekir. Kerem bu konuda da gelişim göstermiştir. Kariyerinin ilk dönemlerinde daha çok hücum yönüyle dikkat çekerken zamanla takım savunmasına katkı veren daha komple bir oyuncuya dönüşmüştür. Elbette her futbolcu gibi onun da eleştirildiği dönemler oldu. Bazen son vuruş tercihleri, bazen pas kararları, bazen de istikrar konusunda eleştiriler aldı. Ancak önemli olan bu eleştirilerden nasıl çıktığını görmekti. Kerem çoğu zaman çalışarak cevap vermeyi tercih etti. Bu yaklaşım onun kariyerini ileri taşıdı. Futbolda yetenek önemlidir. Ama disiplin çoğu zaman daha belirleyicidir. Kerem'in hikayesi bunun en güzel örneklerinden biridir. Bugün genç futbolcular onun kariyerine baktığında önemli dersler çıkarabilir. Çünkü o doğrudan zirveye ulaşmadı. Kademeli olarak yükseldi. Her basamağı tek tek çıktı. Bu nedenle hikayesi birçok genç sporcuya ilham verebilir. Son dönemde kulüp kariyerinde yeni bir sayfa daha açıldı. Benfica macerasının ardından yeniden Türk futboluna döndü ve kariyerine Fenerbahçe formasıyla devam etmeye başladı. Transferi futbol kamuoyunda büyük ses getirdi ve kariyerinin en dikkat çekici hamlelerinden biri olarak değerlendirildi. Fenerbahçe formasıyla da skor katkısını sürdürdü. Gol attı, asist yaptı, takımının hücum gücüne önemli katkılar sağladı. Milli takım tarafında ise çok önemli bir başarı yaşandı. Türkiye uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine dönmeyi başardı. Bu süreçte Kerem'in katkısı büyük oldu. Hatta kritik eleme maçlarında attığı gollerle takımını taşıyan isimlerden biri haline geldi. Düşünün, bir zamanlar alt liglerde mücadele eden genç bir futbolcu yıllar sonra ülkesini Dünya Kupası'na taşıyan oyunculardan biri oluyor. Gerçekten etkileyici bir hikaye. Belki de Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerini anlatan en doğru kelime budur. Mücadele. Çünkü onun hikayesinin merkezinde mücadele var. Vazgeçmemek var. Çalışmak var. Kendini geliştirmek var. Türk futbol tarihinde çok yetenekli oyuncular gördük. Ancak her yetenek zirveye ulaşamıyor. Kerem'i farklı yapan şeylerden biri de bu. O yeteneğini çalışkanlıkla birleştirmeyi başardı. Bu nedenle bugün hem kulüp düzeyinde hem de milli takım seviyesinde önemli bir figür o haline geldi. Önünde hala oynayabileceği birçok yıl bulunuyor. Yeni başarılar yaşayabilir. Yeni kupalar kazanabilir. Yeni rekorlar kırabilir. Belki Dünya Kupası sahnesinde unutulmaz performanslar sergileyebilir. Belki Avrupa futbolunda daha da büyük izler bırakabilir. Bunu zaman gösterecek. Ancak şu kesin. Kerem Aktürkoğlu şimdiden Türk futbolunun son dönemdeki en önemli başarı hikayelerinden biri olarak adını yazdırmış durumda. Alt liglerden başlayıp Avrupa'nın önemli kulüplerine uzanan yolculuğu, milli takımdaki katkıları ve hiçbir zaman vazgeçmeyen karakteri onu milyonlarca futbol sever için özel bir isim haline getiriyor. Belki de bu yüzden insanlar onu sadece attığı gollerle değil, verdiği mücadeleyle hatırlayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.